Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Böyle bir show teknik anlamda nasıl ortaya çıkarılıyor, nasıl pozisyonlar çalışıyor, hangi sanatçılar ne yapıyorlar, ben ne yapıyorum, bu işin hem müzik tarafı, orkestra tarafı, hem bizim geliştirdiğimiz enstrümanlar, LED'lerdeki görseller, interaktivite, connected çalışan bütün bu device'lar yani aletler, edevatlar bunlar nasıl oluyor? Bunları böyle parça parça paylaşmaya karar verdik. Bir videoda anlatılacak konular olmadığı için dolayısıyla bizim buradaki kararımız her videoda küçük küçük bir şeyler sizle paylaşmaya başlayacağız. İçeride sizi ilham edici konuşmalar ve yeni fikirler bekliyor. Test ediyoruz. Tamam. Kozmik Senfoni ismi aslında fizik yasasından geliyor. Bizim hani senfoniyle birleşmek için koyduğumuz bir isim değil. Sicim teorisinin daha ilk sayfasında evrenin aslında titreşen şeylerden oluştuğundan bahseder. Ve biz de orada Kozmik Senfoni ismini oradan çıkarttık. Aslında maddenin bizim bildiğimiz bütün fiziksel madde, sizler de dahil, titreşen bir vibration eden madde küçük kütlecikler olduğundan bahsediyor. İsmi oradan geliyor aslında Kozmik Senfoni'nin. Temelde projenin fikri, ortaya attığı fikir atomların duyulabilir hale getirilmesi üstüne dayanıyor ama bir taraftan da fiziğin çok zor anlaşılan insanların bu fizikte işte ne bileyim matematik formülleriyle ifade ettiği şeyleri daha müziğin anlayabileceği, müzik anlatabilecek bir forma getirme çabası bizimki. Bu enstrümanları aslında çok uzun yıllardır geliştiriyoruz biz. Şimdi burada gördüğünüz enstrüman 10 yıl oldu neredeyse. İlk performansımız 2015 yılında başladı. Şimdi performansta birkaç açar var mı sesi? Ses açık mı? Okey. Ben duyuyorum sizi. Okay. Şimdi enstrümandan bahsedeyim. Temelde arka tarafta gördüğünüz şey bir elektromanyetik alan yaratıyor. Burası o elektromanyetik alanın sınırı. Ben bu sınırı manipüle ettiğim anda aslında ses çıkmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada bir su dolu bir tank var gibi bir şey. Ben bunu yaptığımda orada arkadaki ekranlarda da görebilirsiniz bir takım görseller oluşuyor aynı zamanda. Eş zamanlı olarak. Bu şova birazcık daha derinlik katmak için yaptığımız bir şey. Burada gördüğünüz enstrüman aslında ne kadar bir büyük tablet gibi görülse de önemli olan içindeki fikir. Burada bir atomun görüntüsü var gibi düşünebilirsiniz. Işık spektrumu var. Atomun imzası var burada. Oksijen atomunu çalıyorum ben genelde. Bazen hidrojen çalıyorum, bazen helyum atomuna geçiyorum. Bunları müzikteki scale'lar gibi düşünebilirsiniz. Yani bazen do minör, re minör çalıyorum gibi. Her atomun çünkü kendi bir scale dizilim şekli var. Mesela eğer ki hidrojene göre çalıyor olsaydım ben 7 nota vardı. Ama hafnium atomuna örnek alacaksam 21 tane var bir oktavda. Dolayısıyla oktavların arasındaki o scale sistemini oluşturuyor atomlar. Tabii ki aynı zamanda bu da chord progression de yapabiliyor. Helyum atomunun ışıdığı yerler buralar. O ışımanın çıkarttığı biri de şöyle bir şey. Teknolojiyi geliştirip çünkü yeni enstrümanlar inşa eden bir ekibiz. Ben tabii tek başına yapmıyorum. Süleyman var, Abdülcan var, Egemen var, Taha var, Ricardo var. Biz kocaman bir ekibiz. 20 kişilik bir kadroyuz, yazılı kadrosu. Bir kısmı İstanbul'da şu anda. Dolayısıyla hep beraber bu alanda yani sizin de bulunduğunuz müzik alanında inovasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hem visual art tarafında hem burada bizim yaptığımız şey ise genel olarak immersive experience deniyor.
I remember where I came from. I have always been. Okay. Çünkü dedim ya biraz siz dışarıda nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum. Biz burada şey duyuyoruz böyle Dışarıdan gayet iyi duyuyorum. daha fazla yüklenmesen de korkuşak bir insanlar. Ya sen gayet yerindesin. Daha tehlikene de gerek bile yok. Ben Ali Can Okan, Kozmik Senfoni'nin Creative Direktörüyüm. 5 senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Aynı anda hem görselciler, görsel ekip, hem Mehmet, hem interaktif görseller hepsini aynı koordinasyonda yönetmek ve onlardan ortak bir dil çıkarmak hikayedeki amacım. Bir sürü teknolojiyi aynı anda yürüttüğümüz bir akışımız var. Sahne üzerinde interaktif enstrümanlarımız ve onların network akışının sahne üzerine geldiği ve onların bir bütünsellik yarattığı bir hikaye oluşturuyoruz aslında. Ben de şovumun baştan sona yönetmenliğini yapıyorum. Kreatif içerikleri yönetiyorum. Ekibime de bayılıyorum. Merhaba, ben Ruslan Erbil, orkestra şefiyiz. Size kısaca projeden bahsetmek isterim. Burada her alan, her parça bir büyük organizmanın bir parçası olarak hareket ediyor. Yeni seslerle bağlaşan çok güzel bir iş bence. Umarım devamı gelir. Umarım bundan sonra da dünyada bunu çok fazla duyar. Çok teşekkür ederim. Hidrojenle başladı bu yolculuk. En hafif olanla, en saf olanla. Sonra bağlandı, karbonla şekillendi. Oksijenle soluk aldı. Demirin yıkımından geçerek daha karmaşık hale geldi. Ve bir gün ayağa kalktı, yürüdü, etrafına baktı. Evrene bakan göz aslında evrenin kendi gözleriydi. Biz evrenden kopmuş parçalar değiliz. Biz evrenin kendini deneyimleme biçimiyiz. 161 12.
haberleşiyoruz sürekli birbirleriyle. Dolayısıyla ben Nasıl bir şey yapıyorsun sen burada? Yani bir tarz itibariyle mesela atıyorum Yanni'nin yaptığı bir müzik var, böyle bir New Age tarzı bir şey yapıyorsun. Hayır, yok. Aslında değil. Türk müziği yapıyorsun. Süper. Şimdi çok merak gel. yani öyle mi çalalım? Bastırarak biraz. Böyle mi yapıyorsun? Aynen tek tek. Selamlar, ben Egemen. Dijital sanatçı ve mühendisim. Bugün burada Ankara'dayız, ATO konferansındayız. Bugün Mehmet Ünal ekibi olarak dijital sanat eserlerimizi, icra ettiğimiz bu enstrümanları paylaşıyoruz. Yaptığımız çalışma aslında hepimize çok uzak görünen fizik konularını aslında halka anlatabileceğimiz bir medyum oluşturup icra etmemizle alakalı. Aslında düşündüğünüzde şöyle bir ortama baktığınızda hiçbir profesörün böyle bir ortamı doldurabileceğine inanamazsınız, fizik profesörlerinin, ama biz gerçekten derin konuları sanatçının gözüyle işleyerek aslında halka anlatıyoruz. Bizim gerçekten tutku duyduğumuz bir konu bu ve bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Okey. Okey. Herkes benim enstrümanıma bağlanıyorlar. Ekranda çaldığım enstrüman gibi düşünün. Ben herkes onu çalabiliyor. Ve çok bir ses çıkıyor böyle. Ambient sound oluşturuyor temelde. Ben de onun üstüne doğaçlama yapıyorum. Yani seyirciyle ben çalmaya başlıyoruz. Seyirci biz ve orkestra ve orkestraya dönüşeceğiz komple. Daha önce bunu Almanya'da yaptık biz. Hatta canlı yayında yaptım ben. Televizyonda canlı yayında izleyenler bize katıldılar. Çalar. Öyle deneyimler koymak istiyoruz. Ajan gibi olmuş. Hoş geldiniz, ben sanatçıyım. Ben de beraber çalmaya başladım. İyi, müthiş deney ama şey konusunda ne düşünüyorsun peki? Yani eğitimli bir sanatçı olarak, yorumcu olarak ya da besteci olarak bu kadar alelade konusunda ne düşünüyorsun? Yani şöyle aleladelik, biliyorsun sanat demokratik bir şey değildir. Ben bir deneysel sanatçıyım. Buzları kıran gemiler vardır bilirsiniz. O yollara hiç gidilmemiş yerlere giden. Bestecilik alanında da var bu. Benim yaptığım da biraz öyle. Yani yeni müzik yapma teknikleri arıyorum, yeni ses tınılar arıyorum ve bunları kendi yaptığım müzikte kullanarak geleceğin müziğini aslında inşa ediyorum. Şimdi arkamda gördüğünüz enstrümanların fikirlerinden bahsedeceğim. Bir atomun içerisindeki melodiyi duyabilir miyim? O dönemlerde atom altın parçacıklar üzerine çalışıyordum. Ve biliyorum çok garip tınlıyor. Yani bir besteci neden atom altın parçacıklara çalışır ki? Yani çünkü aslına bakarsanız müzik ve fizik temelde aynı şey. Aynı matematik çalışıyor.
Ve müzik de bir dalga formu, ışık da bir dalga formu, deprem dalgaları da öyle. Bunların hepsi temelde aynı matematiği barındırıyorlar içlerinde. Dolayısıyla benim atomlara bakışımda onları bir enstrüman gibi, bir müzik gibi, bir nota gibi görmeye başladım yıllar içerisinde. Ve oradaki matematiği alıp burada arkamda gördüğünüz enstrümana uygulamaya başladım. Çünkü çok dediğim gibi bir şey vardı, merak ediyorum. Bu perde aslına bakarsanız bir elektromanyetik alanın sınırını temsil ediyor. Bu ne demek? Sanki burada bir su varmış gibi düşünün. Ben elimi o suya batırıp çıkarıyorum gibi. Yani alana müdahale edip onu manipüle etmeye başlıyor. Ve buradaki veriyi alıp ışık hızında arkamda gördüğünüz bilgisayarlara gönderip işleyip sese dönüştürüyor. Şifre evrenin şifresi. Eğer onu okumayı bilirseniz evreni ve kendinizi daha iyi anlamaya başlarsınız. Hemen ona da çalacağım size. ...13,5 milyar yıldır yeni bir tane daha hidrojen atomu neredeyse oluşmuyor. Bu ne anlama geliyor? Düşündünüz mü hiç? Ben şöyle düşünmeye başladım. Ben %70 hidrojenden oluşuyorsam ve 13,5 milyar yıldır yeni bir atomda oluşmadıysa ben gerçekten kaç yaşındayım demeye başladım. Ve bu soruların cevabını arıyordum. Yani varoluşumun sorularının cevabını. Ben bir besteci olduğum için duymak istedim. Şimdi hidrojeni duyalım.
ve bu harika ekibe bize Kozmik Senfoni'yi birbirinden yaşattıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir büyük alkışlar rica ediyorum. Müzik ve dijital sanatın birleşimini şahane bir deneyimle buluşturdular. Verebileceğimiz ve sadece konser değil, duyuların ötesine geçen bir keşif yolculuğunu bizlere sundukları için tekrar yürekten teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Gençler var özellikle burada. Beni tabii o gençler çok heyecanlandırıyor. Çünkü onlara böyle inovatif bir şeyler sunabilmek bizim için çok güzel, ilham verici şeyler sunabilmek. Zaten hani ilerledikçe hem enstrümanların da biraz detaylarına gireriz. Neden böyle enstrümanlar yapıyoruz, amacımız ne? Ama en özünde konuşacaksak bir besteci olarak ben aslında Mozart'tan, Beethoven'dan farklı bir şey yapmıyorum bence. Yani sanata ve müziğe dair, onun geleceğine dair bir takım fikirlerimi ortaya koyuyorum. Notasyon, yani nasıl yazıyoruz, orkestraya nasıl veriyoruz, işte bir string partisi, violin 2 partisi bu. Bunlar nasıl yazılıp veriliyor, hangi boyutlar olacak, orkestra şefimizle çalışmak nasıl bir deneyim gibi böyle bir sürü hata yapıyoruz. Bu işin zaten doğası bu yani, hata yapmak. Hata yaptığımız şeyleri öğrenip sonra tekrar dönüp onları düzeltiyoruz. Onları da sizinle paylaşacağız. Süleyman Yılmaz kendisi benim eski bir arkadaşım, önemli bir dijital artist, görsel sanatçı. Artık sana ne diyeceğim bilmiyorum. Maker sanat. Ama ben sana Maker. Yani marangozla dijital sanatçının kırmasıdır. Evet, yani ilk aslında böyle üretim teknikleri işte marangozluk, bir de sondakiler şu an dijital. Bunların arasındaki bir yerdeyim. Bizim işimiz zaten böyle yani interdisipliner böyle işte multidisiplin işler yapıyoruz. Yani ben nasıl trompetçiyim, orkestra şefiyim ama software yazıyorum. Süleyman da işte marangozluktan da hoşlanıyor, değil mi? Görsel sanatçı, programlıyor, yapay zeka kullanıyor falan. Bence zaten böyle bir proje ortaya çıkarmak için bu interdisipliner sanatçıların bir araya gelmesi kritik. Çünkü orada bir enstrümanlar yapılıyor, işte interaktif görseller var. Müzik başlı başına zaten interdisipliner bir müzik vesaire. Dolayısıyla bence o aslında takımın yetenekleri bütün projeye de sirayet ediyor. Şey çok ilginç mesela bizim iletişimimiz. Şimdi iki artist nasıl iletişiyor peki? Hani Süleyman da tabii ki müzik müzik programına sahip. Ben onun alanında biraz biliyorum. O benim kullandığım software kullanmış. Ama sonunda şöyle diyoruz. Ya Süleyman ben sana X, Y, Z datasını göndereceğim. Sen şuradan bağlanacaksın. Ondan sonra bu senin network'ün bağlanıyor. Sonra sonda yani onu kendi estetiğini koyuyor. Zaten değil mi yani o garip hani aramızdaki iletişim. Ben sana bu projede doğru düzgün hiçbir şey konuşmadım. Evet yani aslında o işte oradan gelen X, Y, Z verisini Mehmet sese dönüştürürken aynı veriyi ben de bir görüntüye dönüştürüyorum. Aslında Mehmet'in el hareketlerinden beslenen bir görsel dil oluşturuyorum orada. O da aynı şekilde onlardan bir müzik oluşturuyor. Sen software ne kullanıyorsun? Touch Design'da bu projede. Bu projede öyle evet. Ama onun dışında tabii prodüksiyon konularını yıllardır hakim. Touch Design'ın böyle projeler için daha mı iyi sen? Yani bence bir launch değil mesela. Bence şöyle bizim gibi böyle tam olarak ne yaptığı belli olmayan insanlar için çok iyi. Çünkü çok diverse yani bir yazılım, çok diverse bir platform. Her ihtiyacına cevap verebilen bir yapı olduğu için. Biz şeyi çok kullanıyoruz mesela. Özellikle benim için o biraz sensör hub'ı gibi. Mesela Link Motion ağına bağlı. Sırf oradan veriyi çekebilmek için. Çünkü bir şekilde nedense Mac'in son şeylerinde, driver'ında falan çalışmıyor bu iş. Eskiden güzel çalışıyordu. Mac Service bir de kendi library'si var, Batı'da da çalışmıyor. Ama Touch Design'dan hala destekliyor ve oradan veriyi biz mesela üretiyoruz mesela. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bütün aslında bu kablosuz iletişim tarafında da çok güçlü bir platform. O yüzden bence bu tarz immersive audio visual projeler için biçilmiş kaftan bence en güçlü araçlardan birisi şu anda. Monitör oldu. Süleyman'la da öyle. Bizler böyle büyük oyuncaklarla oynamayı seven çocuklarız aslında. Tamam. Bize de ekran veriyorlar, alın oynayın diye. Şimdi böyle bir ekranı evine de satın alamazsın, böyle bir sesleri de alamazsın. Biz ona heyecanlanıyoruz aslında neler yapmaz şimdi, o sablar. Öyle bir sablar yok ki hiçbirimizde. Onlar bizim Legoları aslında. Legolarımızla oyun oynuyoruz aslında. Birbirine bağladığımız Legolarımız yani. İşte Saygıdeğer'e çıktık ya Mustafa Sandal. Orada mesela herkes yorum yaptı bizim mesela. Abi iyi ki geldiniz,
İşte ya inanılmaz bir şey oldu. Ben dedim ki ya şöyle düşünün, yani buraya çıkan herkes yani işinde çok iyi pop sanatçıdır. Biz bu oyuncakları oynamayı seven başka tür bir sanatçıyız. O yüzden bize medya sanatçısı diyorlar ya, milyon dolarlık aletler getiriliyor çünkü biz onun böyle sonuna kadar zorlamayı sevdiğimiz için. Bütün teknolojik oyuncakları aslında bir araya bağlı bir şov yaratıyoruz. Evet, yani özellikle Mehmet bir şeyleri birbirine bağlama konusunda özel bir yeteneği var. Bu fiziksel, teknolojik enstrümanlar, aletler de olabilir, kavramlar da olabilir. Hatta bence sanatı da tam orada oluşuyor. Bugün izlediğimiz şey de biraz öyle bir şeydi aslında. Yani bir sürü kavramı, işte müzikle fiziği, işte enstrümanla görseli, sesi birbirine bağladığımız. Evet, aynen. Aslında her şey birbirine... Çünkü günün sonunda multidisiplin olduğu zaman bunların hepsinin tek bir şey olduğunu ikna oluyorsun. Biraz da onu gösterme çabası aslında. Ben senin yorumunu bugün mesela kullandım Sami. Sen dedin ya abi, bence bazen insanlar çünkü arkadaşları daha iyi tanır ya. İşte Ali Can beni benden daha iyi tanıdığı yerde. İşte abi sen fiziği müzik gibi duyuyorsun aslında. Yani aslında senin için fizik değil o baktığın şey. Hala bir müzik. Yani atomuna bakıyorsun ama sen onu müzik gibi. Ben gerçekten öyle görüyorum. Evet. Gitar teli gibi görüyorum mesela enerji pozisyonları. Tamam bunlar gitar teli. Yani bunlar da notalara basılacak gibi. Her şeyde bir dalga boyu olarak anladığımızdan ve hepsinin aynı yerde birleştiğinden zaten hikaye ortaya çıkıyor. Bence zaten yeni şeyler biraz ondan. Yani böyle fizikle müziğin kesiştiği. Yani bence müzikte yapılacak yeni prodüksiyonlar belki yapılmış olabilir artık. Fizikte de inanılmaz. Böyle icramızda yok yani. Bence bu işte ikisinin kesiştiği böyle çok nadir olan bir küme. O yüzden izleme zevki çok yüksek, izleme zevki çok yüksek, yeni bir şey olması biraz oradan yani aslında. İki konunun kesişimine bakan bir yer. Bir de projenin söyleyeceğim şey, biz böyle şey için yola çıktık. Hakikaten eğlenmek için, keyif almak için. Bu arada ben bayağı eğlendim. Biz çünkü böyle buna ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu adamla bir şekilde veri dinlemeye ihtiyacı var. Ne yaptın Süleyman? İyi abi, OSC'ler geldi, onları ağırladık, çay kahve, OSC'ler. Bunu verecek adam ben olduğum için. Uçağı mı kaçıracağız? Uçağı kaçıracağız şu anda. Ben de bunları toplamaya, yönetmeye çalışıyorum. Vay halimize yani. Ali Can ise Kozmik Senfoni'nin patronudur yani içimizde. Hepimiz ona bağlı çalışıyor. O bir hub gibi. Oraya bağlı. Ben kameraya konuşuyorum, ben onlara konuşuyorum aslında. Onlar benim yerime anlatırlar her şeyi ama biz hadi geç kaldık, ne olur siz gidelim artık. Valla güzel geçti her şey ya bence. Çok daha profesyoneldi bence. Konaklama çok daha iyiydi. Bence ekipmanlar da bir tık daha iyi kotardığımızı düşünüyorum. Gittikçe daha iyi adım öteye düşüyoruz bence. İçinde bulmaktan keyif aldığım bir proje. Kavramsal bir şeyi böyle daha soyut bir dünyadan atmak biraz benim için zorlayıcı bir şey ama bence aldığımız feedbackler de güzel oldu bu konu üzerinde. Benim için de güzel challenge bir proje oluyor açıkçası. Bilimsel bir konuyu birazcık böyle şeyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani bilimsel konuları bilimselliğinden biraz sıyırıp bunu daha duygulara nasıl hitap eder onu o şekilde anlatmaya çalıştığımız bir proje oluyor aynı zamanda. Araştırdıkça daha çok hoşuma gitti biraz daha bu işin fiziksel tarafı. Böyle büyük projeler birçok katmandan aslında oluşuyor ve biz size o katmanları yavaş yavaş aktaracağız. Bizim YouTube videolarımız bir tür eğitim videosu gibi de olacak. Deneyim paylaşma. Biz de öğreniyoruz çünkü bu süreçte. Öğrendiklerimizi aktarma. Sizler de kendi projelerinizi yaparken bunları izleyip belki buralardan kendinize bir takım ödevler çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi işin teknik tarafları, müzik tarafı, orkestra yazma, mock-up hazırlama, orkestrayı provaya hazırlama, şefe nasıl bir içerik vermen gerekiyor, orkestraya nasıl bir şey vereceksin, ne bileyim bu işin görsel tarafında neler oluyor, artistik anlamda neler oluyor, teknik anlamda neler oluyor. Biz nasıl çalışıyoruz bir visual artistle, görsel artistle, bir besteci, orkestra şefi ve tabii ki arka taraftaki o teknik iş yani. Bu işin technical direction dediğimiz tarafında ne oluyor? Prodüksiyon abi ne görev yapar? Visual artist ne görev yapar? Niye bir 3D artist var, bir tane interaktif görsel yapan artist var? Nota yazarları var bu işin gibi böyle topyekun bir iş bu. Yeni de bir proje olduğu için Kozmik Senfoni herkesin merak ettiğini de biliyorum. Sonra bunun biraz felsefesini, arka planını da konuşmaya başlayacağız. YouTube kanalına yeni bir seri başlatıyoruz. İzleyin, takip edin, likelayın. Size bir şey katacağını düşünüyorum. Bize de bir şeyler katacak. Sizden mutlaka öğreneceğiz biz de. Yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Bize yön de verebilirsiniz bence. Yani ya
şöyle bir şey yapsanız fena olmazdı, bu işe şöyle baksanız daha iyi olabilir diye. İnanın biz çok şey öğreniyoruz bunlardan. Lütfen çekinmeyin. O yüzden fikir verin bize, biz de onları uygulamaya çalışalım. Öyle, çok teşekkür ediyorum. İlk videomuz hayırlı olsun o zaman.